Paşa'nın ayağından vurulması ve atının ölmesi neticesiyle öldü diye söylenti çıkarıldığını, sadece %25'i yani 10.000 kadarı vatana sağ olarak dönebiliyor. Kemiklerini gübre fabrikalarına satıyorlar. Bir diğer paşamız Osman Nuri Paşa 1832 Tokat doğumlu. Osmanlı ordusunda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış. Plevne muharebelerindeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamit tarafından Gazi unvanına layık görülmüş. Bugünden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan Türk askeridir. Beşiktaş'taki askeri rüştiyede yani askeri ortaokulda 5 yıl okuduktan sonra 4 yılda Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. Ardından askeri üniversite niteliğindeki Kara Harp Okulu'nda teğmen olarak bölümü de 2. sırada bitiriyor. Gazi Osman Paşa'nın kahramanlık gösterdiği Plevne bölümüne geçerken öncelikle Plevne'nin ne kadar Türk yurdu olduğunu anlamamız açısından şunu söyleyeyim. 1877'de 1627'si Müslüman, 1474'ü Hristiyanlara ait olmak üzere 3101 ev, yani bu evlerde de yaşayan toplam 17.000 kadar nüfus var. 2 kilise, 19 cami var. 489 yıl Türk idaresinde kalan bölge. Bu bölgede Gazi Osman Paşa handikapı Sava Nehri'nin üzerindeki Barboşi Köprü. Bu köprünün olduğu yerden Rus orduları geçmek zorunda. Bu köprü çok kritik. Köprünün havaya uçurulması Osmanlılara çok önemli bir zaman kazandırma durumu var. Nitekim Osmanlı kuvvetlerine askeri danışmanlık veren İngiliz danışmanlar bu durumun farkında. Köprünün hemen yakınındaki Osmanlı Tuna donanmasının komutanına İngiliz askeri danışmanı Hobart Paşa Barboşi'nin tahrip edilmesini emrediyor. Fakat Tuna'daki 4 gemilik Osmanlı filo komutanı bunun bir aldatmaca veya casusluk oyunu olduğunu düşünüyor. Buna dair şüpheleri var. Bu yüzden emri 3-4 gün 5 gün kadar geciktirmiş. Tam emri uygulayacakken bu defa da iş işten geçmiş. Zira Ruslar orduları ile bu nehrin kıyısına gelip filoyu donanmaları ve karadaki topları ile ateş alıp batırmış ve yok etmiştir. Ama güzel bir savunma hazırlıyor Gazi Osman Paşa. Bazı detaylar vereceğim ama Gazi Osman Paşa'nın dehasını ve askeri stratejisini görmenizi umut ediyorum. Hemen şuradan. Tabyaların direniş üstünlüğü kendilerinin malzemece değerinden ziyade şu şartların bir araya gelmesinden doğuyor. Türk mevzilerinin uzunluğu 36 kilometre, derinliği 5 kilometre, yapılış şekliyle o günkü silahların kudretine göre ihtiyatların Rus topçu ateşinin menzili dışında kalınmasını sağlıyor. Özellikle mevcut dereler ve hattı içtimalar yamaçlarda yağmur sularının birleştiği çizgi ve patikalar öyle değerlendirilmişti ki mevziler birbirlerine hep yaklaşır surette kasabanın etrafında birleşiyorlardı. Bu merkez mevziden ihtiyatların istenilen zaman ve yerde kullanılması kolaylığını mümkün hale getiriyordu. Buna mukabil Rusların taarruz kuvvetleri ise bundan ötürü birbirinden uzaklaşıyor ve bölünüyor. Evet, Gazi Osman Paşa 25.000 askerle Romanya'ya girme ve henüz daha yerleşmemiş Rus birliklerinin üzerine saldırarak bunları geriletme ve muharebeyi buraya taşıma planlarını açıklayarak Osmanlı Ser askerliğinden, yani bu bakan protokolde Sadrazam ve Şeyhülislam'dan sonra 3. sırada geliyor Ser askerlik makamı. Görev sahasında bugünkü Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri okullar falan var. Bu konuda izin ister ancak önerisi kabul edilmez. Bunun yerine Romanya'yı boşaltıp Tuna Nehri boyunca savunma yapmayı seçerler. Oysa ki bölgede Osmanlı askerlerinin sayısı Ruslardan fazla olması yanında Sultan Abdülaziz döneminde dış borçlanmayla harcanan paraların önemli bir kısmı da orduya harcanmış. Osmanlı ordusu en modern tesisatlara, iyi bir donanmaya sahip bir ordu haline gelmişti. Yine Redif askerleri dahil birçok askeri birlik de iyi eğitimliydi. Ancak komuta kademesi için aynı durum geçerli değildi. Komutanlar arasında çekişmeler, siyasete karışan subaylar, bunun yanında tecrübeli kumandanlara karşın tecrübesiz ve yeteneksiz subaylar da bulunmaktaydı. Yine çekişmelerin yanı sıra askeri planlama, sevk ve idare yönünden zafiyetler, Romanya'da ilerleme dahil pek çok önerisi kabul edilmeyen Nuri Paşa, Osman Nuri Paşa son olarak bu defa seraskerlik, yani genelkurmayı atlayıp bizzat padişah 2. Abdülhamit'e öneri sunar. İkinci defa işler Ruslar lehine devam ediyor ve Genelkurmay Başkanlığı bu yüzden savaşı kazanmaya geçtik, savunmada bile Paşa'ya zor
zorluk çıkarttığı görülüyor. 20 tabur askerle kendisi yola çıkıp Nibolu Kalesi'ne ulaşıp oradaki birlikleri yanına alarak kolordu oluşturup kritik geçitleri ele geçirip hücumda bulunmak istiyor. Önerisi padişah tarafından kabul ediliyor ancak buna rağmen padişahın kararı bilinmeyen bir sebeple Osman Paşa'ya 2 gün geç iletiliyor. Bu 2 günlük gecikme de neticelere sebep oluyor. Zira emrin gelmesinin hemen akabinde kuvvetlerin eksiklerini hızla tamamlayıp Osman Paşa Vidin'deki birlikleriyle yola çıkıyor. Kendi yoldayken Rusların eline geçtiğini öğreniyor bölgenin. Bunun üzerine savunma ve karşı saldırı için başka bir uygun mevzi olarak gördüğü Plevne'ye dönmek zorunda kalıyor. Buraya yöneliyor. 3 kez saldırı yiyor Plevne'de Gazi Osman Paşa. Ruslar askerlerini takviye etmeye sürekli devam ediyorlar. Grand Dük Nikolaevich bizzat kumanda ettiği Rus ordusunun sayısı artık 100.000'e ulaşmış durumda. Bunun yanında bir de General Aleksandri komutasında 43.000 kişilik Rumen birliği Ruslara yardıma geliyor. Osmanlı ordusu muharebeyi kaybetmesi sonucunda Plevne 4 koldan Ruslar tarafından sarılıyor. Osmanlı birlikleri burada sadece 30.000 civarında. Şevket Paşa gibi bazı komutanlar yenilgileri de padişahtan saklayarak, örtbas ederek durumu daha da kötüleştiriyor. Osman Paşa'nın Plevne'deki birliklerin çekilmesi yönündeki talebi başkomutanlıkça sonunda kabul ediliyor ama artık çok geç oluyor. Bu çekilme planının kabulüne karar zaten bütün haberleşme hatları kesilmiş. Ruslar tamamen kuşatmış durumda. Osman Paşa artık tabiri caizse kapana kısılmış durumda. Rus hatlarına taarruza başlıyor. İlk Rus hatlarını da dağıtıyor belki ama 1/5 kadar askere sahip olduğu için Ruslara karşı çatışma sonucu tekrar Plevne'ye çekilmek zorunda kalıyor. Kimi kaynaklar muharebede Osman Paşa'nın ayağından vurulması ve atının ölmesi neticesiyle kuvvetlerinde Osman Paşa öldü diye söylenti çıkarıldığını, söylenti yayıldığını, bu da askerin moralinin bozulmasını, ilerlemenin sürdürülememesini, ordunun geri kalanının da çekilmek zorunda kaldığını bu sebebe bağlıyor. Durumun çaresizliğini gören Osman Paşa ertesi gün 40.000'e yakın asker ve sivil bir kuvvetle teslim oluyor. Teslim olan bu askerlerden sadece %25'i yani 10.000 kadarı vatana sağ olarak dönebiliyor. Çıpka Muharebesi'ni yapıp çevresindeki Osmanlı kuvvetlerine yenilgiye uğratıp İstanbul'a kadar ilerliyorlar. Eğer buradaki geçidi tutabilip Plevne muharebelerinin birinde kaçan düşmanı takip etselerdi Balkan cephesinde her şey Osmanlı'nın lehine dönebilirdi. Bununla birlikte bu büyük savunma Avrupa'nın hasta adamı olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nda bir nebze olsa da hayranlık da kazandırıyor. Sonra Berlin Konferansı'nda pek de sempatik olmayan muamelenin sebeplerinden biri de bu. Osmanlıların bu konferansta diplomatik başarı kazanmasının anahtarlarından oluyor bu durum. Teslim olan Osman Paşa ise Rus çarı ve ordusu tarafından iyi karşılanıyor. Başarılı savunması nedeniyle Ruslarca da saygın bir muamele görüyor. Şehri teslim ederken Rus komutanlara teslim ettiği kılıcı askerlik kuralları gereği başarı muharebe çıkaran generallere gösterilen saygının ifadesi olarak kendisine geri veriliyor. Savaş sonunda Osmanlı topraklarına geri dönen Osman Paşa 2. Abdülhamit tarafından başarısı nedeniyle Saray Mareşalliğine yükseltiliyor. İşgale giren topraklardan kaçan Türk ve Müslüman halkları daha güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmişlerdi. Plevne savunması sona erdiğinde Bulgar halkı kasabaya giriyor ve yaralı Türklerin hepsini katlediyor. Kemiklerini gübre fabrikalarına satıyorlar. Avrupalı devletler de savaşın sonunda müzakereler için bu kırılımları göz önünde bulunduruyor. Mülteci sayıları 130.000 ila 1,5 milyon arasında farklı tahminlerle ifade ediliyor. Fransız bir komutan Fransa Savaş Bakanlığı'na gönderdiği bir raporda 1878 ve ilerleyen yıllarda Ermeni çetelerin Türklere karşı terörist faaliyetlerde bulunduklarını ve nefret beslediklerini belirtmiş. Tabi bu daha çok Doğu cephesiyle ilgili bir bilgi. Mülteciler Osmanlı idaresindeki şehirlere gelmiş, camilere, mekteplere, sivil evlere sığınmışlar. Bu da Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiş. Hani savaşın sadece kaybedeni olmakla kalmayıp oradaki göç eden insanların ana vatandaki durumları da başka bir zorluk çıkartıyor Osmanlı Devleti için. Eklemek istediğim bir şey var. Bu eklemedeki amacım Gazi Osman Paşa'nın hatırasına saygısızlık veya mücadelesine gölge düşürmek değil. Kesinlikle böyle bir ithamım olamaz da. Ama bu efsane savunmada yanlış giden şey Osman Paşa'nın liyakatsiz seraskerliğe karşı çaresizliği, bir türlü kendisine yardım gönderilmemesi, bu şartlarda en kötü durumlarda mücadeleyi vermek zorunda olması ve gerçekten çok üzücü. Osmanlı'nın yıkılışına kadar gerileme sebeplerinden belki 100 tane sayabiliriz ama hiçbiri liyakatsizlik kadar Osmanlı'ya zarar vermemiştir diye düşünüyorum. Burada da seraskerliğin liyakatsiz kişilerin komutan olması Osman Paşa'nın durumunu çok da zorlaştırıyor.
ulaştırıyor. Bir de Plevne Savaşı'ndan bir anı var. Buna yakın kaleme almış. Ben de bunu burada paylaşmak istiyorum. Ben şuradan aktarayım. Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesi sabah saat 8'de Anzak askerleri ve Türkler beyaz bayraklarla siperlerinden çıkarak cesetleri toplamaya başlar. Anlaşmaya göre her iki taraf kendi bölgelerinde kalan düşman askerlerini orta çizgiye kadar taşıyacaktır. Çanakkale Savaşı'nda her iki tarafın da birbirlerine en çok yaklaştığı sigara ve yiyecek ikramı yaparak birbirleriyle tanıştığı o gün Türk doktorlar ve sıhhiye erlerinin gözüne 60 yaşını geçmiş Avustralyalı bir doktor takılıyor. Bu doktorun Mecidi ve Osmanlı nişanları olduğunu görüyorlar. Doktorlar şehit ve yaralıların eşyalarını çaldığını düşündükleri bu adamdan tiksiniyorlar. Hele ölü soygunculuğu yapan ve çaldıklarını hiç utanmadan göğsüne takan adamın doktor olması da gördüklerinin daha utanç verici olduğunu düşünmelerine sebep oluyor. Bunların konuşmalarını duyan doktor, ben hiç kimseden çalmadım madalyaları. Plevne savunmasında Gazi Osman Paşa'nın adına savaştığım için takıldı onlar göğsüme diyor. Ölü soyguncusu sanılan doktorun Türkçe konuşması ölüm sessizliğinin üstüne daha da büyük bir sessizlik katıyor. Çanakkale Savaşı'nda yerde yatan binlerce ceset arasında karşılıklı birbirine bakan Türk doktorlar ve bir Avustralyalı doktor. Bir bahar sabahının güneş ışığı Avustralyalı doktorun göğsüne takılı Türk nişan ve madalyalarında parlıyor. Melbourne'de başladığı tıp eğitimini Edinburgh'da tamamlayan Doktor Charles Ryan, Roma'da bulunduğu sırada London Times gazetesinde bir ilan görür. İlanda Türklerin askeri cerrah aradığı yazılıdır. 1876'da İstanbul'a gelen Doktor Ryan, Rus Harbi'nde Plevne savunmasında yer alır. Savaş yıllarında Anadolu'nun doğusunda Erzurum cephesine de giden Avustralyalı doktor, burada da tıp sanatının ışığını insanlara taşıdıktan sonra 1878'de Avustralya'ya döner. Doktor Ryan 20 yıl sonra anılarını Türkçe'ye Plevne'de bir Avustralyalı adıyla dilimize çeviren kitabında yayınlamıştır. Doktor Ryan bu kitabında Plevne'de 4 süngünün ucuna takılı mumların ışığı altında yaptığı ameliyatları, bir caminin içini dolduran cesetler arasında nasıl yaralı aradığını ve ateş hattında atıyla yaralı askerleri nasıl taşıdığını ve daha ilginç nice öyküleri anlatıyor. Evet, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın hayatı da bu şekildeydi. Sıradaki paşamız devam ediyor.